Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda harika bir çanta çalışması yapacağız. Kağıt ip kullanıyorum ve kalınca bir ip. Kendinden simli, bilmiyorum gözüküyor mu acaba? Kendinden sarı simli harika bir ip. Bu ipi daha başka projelerimde de kullanmıştım. Ve 4 numara tığ kullanıyorum. Başka iplerle mesela rafya ile çok güzel olur. O da kalındır. Elinizde normal incelikte kağıt ip varsa bunu çift kat yaparak kullanabilirsiniz. Tek katta çok cansız durur. Şöyle bayağı bir hafif bir motifimiz var. Örgüsü çok hafif olduğu için mutlaka ipinin dokulu olması gerekiyor. Ben şöyle parçasını ördüm. Bir parçasını. Zaten bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Bir de yan duvarları olacak. Sapı olacak. Şu motiften 4 adet yapıyoruz. Ben 2 tanesini ördüm ve üçüncüyü de ördüm. Hani bir tane kalsın geriye ve video çabuk bitsin istedim. Şimdi bu iple şu motifi bir kere daha örüyorum. Ve sık iğnelerine, yani etrafı sadece sık iğneden, yani bu motif, bu hafif motif ve sık iğneden oluşan görünümü çok güzel, çok tarz bir model ama yapılışı da bir o kadar kolay. Hadi başlayalım. 5 zincir çekerek başlıyoruz. Önce bir sıkılaştırıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5. İlk zincire bağlıyoruz. 1 2 3 zincir doluyorum. Şu yuvarlağın içerisine şöyle iyice yerleştirerek 4 tane trabzan örüyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir. Tekrar 4 trabzan. Üç ve 4. Tekrar 1 2 3 4 zincir, 4 trabzan. 1 2 3 4 tane dörtlü trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 zincirle başladığımız noktaya bağlıyoruz. Sonra buradan devam edebiliriz aslında. Zincir çekip 5 zincir çekip buraya bağlayıp, fakat böyle yaparsak ek yeri şurada zincirle çıkıyoruz. Bu ek yeri hep burada kalır ve zincir gözükür. Ben gözükmemesi için zincirin şöyle dolgun yanında kalması için, hani daha muntazam bir motif olması açısından ilmekleri yürüterek ortaya geliyorum. Boşluğa kadar geliyorum. 1 2 3 zincir, 4 trabzan. İplik kalın bir iplik olduğunda biraz kayıyor. 1 2 3 4 tane trabzanı ördüm. 1 2 3 4 zincir ve tekrar 4 trabzan.
Şimdi aralara, şu aralara ikişer zincir çekiyoruz. 1, 2 ve diğer boşluğa gene 4 trabzan şurayı örüyoruz, köşeyi. Köşeyi örüyoruz. 2 zincirle diğer köşeye geçiyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda şuraya bağlıyorum ve gene ilmek kaydırarak bunu her sırada yapıyorum. Şuradaki çektiğim zincirin böyle motifin ortasında kalmasını istemiyorum. O yüzden ortaya getiriyorum her seferinde. Boşluğa kadar geliyorum ve 3 zincir çekip ilk trabzanımı örüyorum. Bundan sonrası hep aynı devam ediyor. Yani köşeler 4'er trabzan, arada 4 zincir, 4 trabzan. Aralarda da bu trabzanların üzerlerine batıyoruz. Orayı da bir göstereyim gene. Belki kafa karıştırır. Köşeyi ördükten sonra şimdi artık tek kafes olan 3 kafes olacak. Şurası 3 tane olacak. Son trabzan. 2 zincir doluyorum. Trabzan üzerlerine. Boşluklara batmıyoruz. 2 zincir. 2 zincir köşeye. Gene 4 trabzan, 4 zincir, 4 trabzan olarak devam ediyoruz. 1 2 3. sıradayız. 1 2 3 şuradan. Bir tane kafesimiz vardı. 1 2 3 tane oldu. Sadece trabzan üzerlerine batıyoruz. Boşluklara değil. Sonraki 1 2 3 4 5 tane, en son sıra 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 sırada bitiriyorum. Bu kalın bir ip ama rafya ile de örerseniz, ben hemen ölçüsünü vereyim size. Rafya bundan daha kalın olacağını düşünüyorum. Mesela şu tam 19 santim. Şöyle göstereyim. 19 santim. Rafya ile 20 santim olur. Daha da bir güzel olur. Yani daha büyük olması, 1 santim 2 santim daha büyük olması hiç korkutmasın gözünüzü. Bu büyük bir çanta. Hatta ben bunu ufak bile ördüm. Parçasının da size ölçüsünü, bir fikriniz olsun diye söyleyeyim şöyle. Bu zaten yan duvarları olmadan bir ölçü bu. Onlar da örülüp dikildiğinde daha da büyük olacak. Şöyle 49 santim. 49 santim genişliği, yüksekliği de 32 santim. Aslında bu daha da büyük çalışılabilir. Yani 40 santime yüksekliği, 55 santim örebilirsiniz. Baya büyük bir çanta yapabilirsiniz. Yani elinizdeki rafya ile örerseniz, bunlar daha büyük olursa benim verdiğim ölçüden endişe etmeyin. Daha da güzel olur. Yani plaj için çok ideal olur. Günlük kullanmada çok ideal olur. Büyük oldu. Ay, onunki 19 santimdi, benimki 20 oldu, 21 oldu. Hiç üzülmeyin. 55 santime 40 santim örerseniz çok daha güzel bile olabilir. Dediğim gibi benim ipim ne kadar kalın rafya kağıt ip olsa da bir rafya kadar kalın olmadı. Daha hafif bir örgü oluştu. Ama rafya ile örerseniz ya da kağıt ipinizi, normal kağıt ipinizi çift katlı örerseniz bundan çok daha dolgulu olur. Fikir vermek açısından söylüyorum bunları. Şimdi ben motifi bitiriyorum. Son motif olduğu için hemen şu sık iğnelere başlıyoruz. Motifi bitirdim. İlmek kaydırarak ortaya kadar geldim. İlk zincirin içerisine de kaydırdım bir ilmek.
1, 2, 3 tane zincir kaldı. Bir tanesine sık iğne öreceğiz. Çeviriyorum. Bir zincir. İlk zincire bir tane sık iğne. Sonra trabzanların 4 trabzanın üzerine birer tane bir, iki, üç, 4 trabzanların üzerine bir tane de ilk zincire sık iğne ördüm. Sonra boşluklara değil, zincirlerin içerisine sık iğne örüyoruz. Trabzanın üzerine aradaki iki zincire 2 sık iğne. 1, 2, bir de trabzanın üzerine. Bu şekilde sıra sonuna kadar 30 sık iğnemiz olması gerekiyor. Evet, bir tane zincire 4 tane trabzanın üzerine 2 aradaki iki zincirin içine trabzana ve tamamı 30 adet sık iğne olacak. Bir zincir, hemen dibine örmeye başlıyorum. Gene 30 sık iğneyi örüyorum. Çeviriyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Bu şekilde 9 sıra örüyorum. Şurada göstereyim. Gene takip ederek gidelim. Şu aradaki örgü. 9 sıra bittikten sonra diğer motifin herhangi bir tarafından dikmeye başlayacağız. Bizim sık iğne sayımız 30'du. Burada da ilk zincir 4 trabzan ve şuradaki ilk zincire kadar 30 ilmek tam birbirinin karşılığına gelecek şekilde dikiyoruz. Örgü bittikten sonra biraz ip bırakarak iğneye geçirdim. Önce ilk şuradaki 4 zincirin ilkine bir şöyle sıkılaştırıyorum. Sonra yan tarafa geçiyorum. Karşılığını alıyorum. Sonra gene yan tarafa geçiyorum. Karşılığını tam birbirine denk gelen ilmekleri yan tarafa geçiyorum. Böyle üzerinden atlaya atlaya dikmiyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane bir yana geçiyorum tekrar. Tam karşılığına bu şekilde gene bir yana geçiyorum. Karşılığına bir ilmek atlamadan birbirinin karşısına gelen ilmekleri sırayla sonuna kadar bu şekilde gayet muntazam bir şekilde dikiyoruz. Şimdi şu üstteki ve alttaki sık iğneleri öreceğiz. Gene 2 tane zincir üzerine başlıyoruz örmeye. Şuradaki 2 zincire birer sık iğne. Sonra 4 trabzan üzerine sık iğne. Zincirlerin içerisine trabzana aynı ördüğümüz gibi sık iğneler örmeye başlıyoruz. Buraya kadar 32 sık iğne ördüm. Şimdi 9 sıranın her birine bir sık iğne örüyoruz.
7, 8 ve 9. Gene aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Buraya da 9 sıra örmüşüm. Altta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her 2, 3 tarafa da 9 sıra örmüşüm. Bir de en son bittikten sonra bir sıra yanları öreceğiz. Ama şimdi buradaki sık iğneleri tamamlayıp aynısını bu kenara da örüyoruz. 74 sık iğne ördükten sonra bir zincir ve bir arka yüzünü çeviriyoruz. Hemen ilk sık iğnenin üzerine örerek devam ediyorum. Gene 9 sıra sonra diğer tarafa da aynı bu örgüyü örüp sık iğneleri bitiriyoruz. Çanta basit bir model olduğu için zaten sırasında göstermiştim. Aynı şekilde 9 sıra ördüm. Burada olduğu gibi. Aynı örgüyü bir alt sıraya da aynısını ördüm. 9 sıra. Şöyle söyleyeyim. Burayı ördüm. Sonra alt kısmı ördükten sonra ipi kesmedim. Şu yan tarafları kafeslerin üzerine gene burada nasıl ördüysek aynı şekilde örerek geldim. 9 sıranın her birine de bir ilmek, bir sık iğne örerek şu üste kadar geldim. Burada sık iğne var. Sonra çantanın ağız kısmına ilmek yürüttüm. Sık iğne değil, ilmek yürüterek geldim. Şurayı sertleştirmek açısından. Sadece orayı değil, çantanın 4 tarafını da aynı ilmek kaydırmayla ördüm. Çanta daha tok dursun, daha sert olsun diye. Çünkü dik durması da önemli. Sonra tekrar bu sıraya sık iğneleri örerek şu iki karşı tarafa, her iki tarafa sık iğnesi örerek alta kadar geldim. Gene alt tabana şuradaki gibi ilmek yürüterek, sık iğne değil, sık iğneler sadece iki kenarda, ilmek yürüterek başladığım yere kadar geldim. Şuradaki sık iğnenin başladığı yere kadar geldim. Sonrasında gene ilmek yürüterek bu tarafa da ördüm. İpi kestim. Karşı tarafa geldim. Aynı ilmek yürütmeyi şuradaki ağızdaki gibi sık iğnelerin üzerine de ördüm. Ve daha sert, daha kalın, daha toparladı çanta kendisini bunu örünce. Sonra ördüğüm 14 sık iğne sayısıyla ördüm. Ve 150 sıra ördüm ama tabii ki bu değişebiliyor. Ben ölçüyü de vereyim ne kadar olduğunu. Bu benim yaptığım bir ölçü ama siz daha da geniş yapabilirsiniz. Daha da güzel olabilir. 10 santimmiş. Derinlik 10 santim. Bayağı hacimli bir çanta oldu ama dediğim gibi bu modelleri daha da büyük örebilirsiniz. Yani 55 santime, şurası 55 santime, yüksekliği 40 santim de çok çok güzel olur. Hani çok büyük olur diyorsunuz ama duruş çok güzel oluyor. Şimdi sık iğneleri yaptık. Sonrasında tekrar ağızdaki gibi kaydırma ilmekleriyle toparladık, sertleştirdik çantayı. Sonrasında bu dikiş işini bitirdim. Şöyle. Bunu da nasıl yapıyoruz? Daha önceki çantalarda da videoda vardı.
Ördükten sonra bir iğne şuraya, bir iğne bittiği yere kasmadan çeviriyoruz. Köşelere iğneleri koyuyoruz. Dikerken kayma olmasın. Yani ne fazla gelsin ne eksik kalsın. Yanda ördüğümüz şu derinlik tam gelmesi gerekiyor ki çanta muntazam olsun. Gene diğer dikişleri yaptığımız gibi hep bir yana geçip karşılığına batıyoruz. Yalnız şuradaki ilmek kaydırdığımız yerdeki şu zincir görüntünün içlerine batıyorum. O da bir güzel bir desen oluşturuyor kenarda. Şöyle hep içlerine batarak diktim bunları. Burada yok. Duvar kısmına öyle bir ilmek kaydırma yapmadım. Şurada bakın tam o ilmek kaydırdığım ilmeğin o zincir görüntünün ortasından batıyorum. Gene tekrar yan. Gayet basit bir şekilde böyle çok fazla çekmeyin. Çok da gevşek olmasın. Gene bir yana geçerek dikiyoruz. Bu şekilde çantanın her iki kenarında dikip bitiriyoruz. Şöyle sağlamlaştıralım. Bu kadar. Gayet basit bir model ama gerçekten hoş duruyor. Çok güzel duruyor model. Çanta sapından da biraz bahsedeyim. Bunları ben videosu da var. İçinde dolgu malzemesi olmadan içinde sanki sert bir dolgu malzemesi varmış gibi aslında tamamen örgüsünden kaynaklanan bir dolgu hissi bu. Onu da göstereceğim ama videosu var zaten. Videolarımın arasında daha alt sıralarda olması gerekiyor. Ama yeri geldikçe yaptığım çantalarda genellikle ben bu sapı kullanıyorum. Her seferinde biraz hatırlatmalar yapıyorum. Nasıl yapıldığına dair. Şimdi gene anlatmaya çalışayım ki videoyu aramayın. Biraz uç kısımlarında şöyle bir pay bıraktım. Değişik olsun. Ben direkt şuradan başlayıp hemen tutturduğum yerlerde oldu. Bu sefer de böyle çalışmak istedim. Hemen hatırlatma yapayım. Sapı 6 ilmek üzerinden ördüm. Başlangıcında 8 sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de fazlasını çekiyorum ve hemen yanına 8 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir zincir, hemen dibine 8 tane sık iğne daha yapıyorum ve bunu ben 5 sıra örüyorum. 5 sıra ördüm. Hemen dibine şöyle batıyorum. Sonra yanındakine batıyorum. Bunu 6 ilmeğe düşüreceğim. Bir tane burada eksiltiyorum. Şöyle elimde böyle tutarken şöyle kıvırıyorum. Hiç ip bağlamadan direkt hemen eksiltmeyi yapıyorum.
Bu yuvarlak bir şekilde döne döne hiç ek yeri olmadan devam edecek. Şimdi batacağımız yerler ilk sırada biraz sıkıntı yaratabilir ama ondan sonra her şey kolaylaşıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Batacağımız ilmek yeri şu. Hemen yanındaki battığımız yerin şuradaki ilmek. Ve karşısı. Bakın şöyle. Şuraya batacağız. Tam karşılığında da şu var. Bunu nasıl anlayacağız? Şunun girdiği yer var. Şu ilmeğin içine giriyor. Bu da onun çıkışı gibi duruyor. Şöyle. Her iki tarafa da batıyoruz. Bu batış şekli işte çanta sapının dolgunluğunu yaratıyor. Sonra yanındaki ilmek ve karşısındaki şu. Aslında gayet basit ama biraz örmek gerekiyor alışmak için. Sonrası kendiliğinden anlaşılıyor zaten. Gene bakın şu ikisi. Şuradaki şu kesik kesik çizgi gibi gözükenler değil. Batacağımız ilmeğin içinden çıkıyor olan şu ilmek. Birkaç kere örerseniz kolay olduğunu göreceksiniz. Şurada bakın. Şuradan geliyor ve buradan çıkıyor gibi. Şu ikisi. Gerçi aynen öyle oluyor. Devamı hemen ilmeğin altından devam eden şurası. İlmeğimiz burası. Karşılığı şu. Bu batış şekli sert, kalın, dokulu şu çanta sapının dolgunluğunu oluşturuyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada bir sertlik olmadığı için şu birleştirme tarafında düz batıyoruz buraya. Şimdi gene bakın şu ikisi. Şu ikisi. Artık bundan sonra çok bariz bir şekilde görünüyor. Bakın. Bundan sonrası çok kolay. Bu şekilde çok şık, çok güzel çanta sapları kendiniz örersiniz. Hiç maliyet çıkarmadan. Bakın şöyle. Evet, ben bunu bitireyim. Sonra şu bitişte tekrar göstereyim. Şurası da ölçmüyorum. Onun dışında şuradan dolgu sap kısmını ölçüyorum. Diğeri 63 santim örmüştüm. Evet. 63 santim. Ya bu size kalmış tabii ki. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi şurayı da başladığımız gibi bitiriyoruz. Artık şimdi geri dönüyorum. Hani böyle ilerliyorduk. Şöyle. Şimdi geri dönüyorum. Bitti çünkü. Bir zincir. Hemen yanındakine bir sık iğne daha. Bir tane daha batıyorum. Sonra dördüncü, beşinci,
6, 7, hatta altıncıya bir kere daha batıp 7 olsun. Son 8. Evet. Şimdi bu 8 ilmek üzerinden 5 sıra örüyorum. Hemen başladığım noktaya 1, 2, 3, şu şekilde 8 tane ve 5 sıra örüp bitiriyorum. Evet, sapı bitirdim. Şuradaki gibi etrafından dikiyorum. Mesafesi de köşenin yanındaki kafesten 1, 2, 3. Şu 3 kafes üstüne. Bu şekilde iyi oldu. Karşısına da şöyle aynı yerlerden bunları hemen şimdi dikiyorum ve çanta tamamlanıyor. Evdeki astarlık kumaşlardan şöyle bir eleme yaptım. Son üçünden birini kullanacağım ama sanırım bu çok daha iyi olacak. Eğer son anda fikir değiştirmezsem, evet, bu daha güzel olacak gibi. İster astar yapın, ister yapmayın. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten şimdi içi görünen çantalar bayağı bir modaydı. Hala devam ediyor sanırım. Şöyle çekeyim. Bir de şöyle plakalar satılıyor. Kanvas. Eskiden biz bunları bulamıyorduk. Yurt dışından bir malzeme gelse de kullansak diye bekliyorduk. Şöyle bir parça kestim kenarından. Çantanın alt kenarı kadar şöyle bir parça kestim. Ve ben zaten genelde böyle çalışıyorum. Bazı çantalar bu şekilde tabanlıklara ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Şöyle yerleştiriyorum ve köşelerinden dikiyorum. Çantanın şu köşelerinden dikiyorum ki oynamasın diye. Duruşu bile değişiyor çantanın onu koyunca. Gayet güzel. Ayakta güzel duruyor çanta. Daha şekli ortaya çıkıyor. Tabanını biraz sertleştirince, çünkü dediğim gibi biraz gevşek bir örgü. Kenarlarının biraz sert olmasına, tabanının biraz sert olmasına ihtiyaç duyuyor gerçekten. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek kullanacağım. Ona eminim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim de izlediğiniz için. Görüşmek üzere.